Aa, tamam. Selamlar. Sesim geliyor mu? Her zamanki gibi biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Ses geliyor mu? Evet, henüz fazla kimse olmadık. Biraz bekleyelim. İnsanlar gelsin. Harika, ses geliyor. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Sohbet görüntülemede seçebiliyor muyum? Üye ve süper chat mesajları diyor. Üye kanalın ana sayfasından üye, evet, tekrar üye dedim. Üye kanalın ana sayfasında olabilirsiniz. Videoların yanında da zaten altında katıl diye bir seçenek var. Masal devam edecek zaten. Birçok kimse gerçekten benim masallarla uyuyor. Yolda giderken podcast olarak dinliyor. Yani sadece görüntü değil yani. Hani öyle diyenler de varsa devam edeceğim. Bundan sonra da ayrı bir yayın yapacağım zaten üyeleri özel. Yani dediğim gibi pahalı gelmeyen insanlar da var. Sonuçta ben buradan açık yayınları da yani herkese açık yayınları da sürdüreceğim. Diğerini de sürdüreceğim. Böyle bir talep vardı. No, I'm not married. Okay. Birazdan masala başlarım. Ha ben şu günlerde üşüyorum biraz. Yeni de duş almıştım. Üşütmeyeyim dedim. Ee, Karlar Kraliçesi okumak istiyordum aslında ama bulamadım masallarda. Tabletten katıl oluyor mu bilmiyorum. Yani bir bilgisayardan çok daha iyi oluyor katıl kısmı. Teşekkür ederim ses tonumla ilgili yorumunuz için. Şu an tüm üyelere özel olacak bundan sonraki yayınım. Ha, kral üyelerin avantajı, kral üyelerin yorumuna göre de ben bazı şeyleri yönlendirebilirim, yapabilirim. Onlarda bir anket seçeneği ve birebir temas gibi sosyal medyadan böyle bir avantajı var. Ring light'lar gözüküyor. Tek bir tane var da iki tane gibi gözüküyor. Dedim resim çalışmalarım şu sıralarda teknik şeylerden, bu YouTube'u düzene sokmaya çalışmaktan falan pek istediğim hızda gitmiyor açıkçası. Bir de yazmaya başladım. Yani bir kitap var benim için 20 yıllık bir projem. O yüzden o da bölüyor ama tekrar resime dönmek istiyorum. Böyle nasıl canım istiyor, nasıl istiyorum ama e, yapamadım yani. Evet, tanıdım. Görüyorum insanları. Şimdi telefonda dediğim gibi bilmiyorum. Telefonda ben katılın canlı yayınlarını dahi yapamadığım günlerdir neler çekiyorum. Evet. Yani düzgün bir şekilde hediye edilirse hediye kabul ediyorum tabii ki. Neden olmasın? Hatta bana dediler ki niye şeyden Amazon wishlist yapmıyorsun? Mantıklı bir durum aslında. Evet, ben en iyisi okumaya geçeyim artık. Ah, yani bugün çok uzun bir masal okumayacağım. Telefondan da katılan varmış. Telefondan üye olan beyefendi, kendisi kral üyeydi sanırım. Telefondan da katıl üyesi olmuş ama kredi kartınız lazım. Resim kursu, evet, resim dersi veriyorum. Yani bazen online derslerim oluyor. Yani online ders veriyorum özel olarak. Ama böyle toplu birkaç kişiyi olsun istiyorum ama kimse saatlerini denk getiremiyor. Yani 10 kişiyle anlaşıyorum, 10 kişiye ders vereceğim ama derse sadece bir kişi, iki kişi geliyor. Ödev bakamayınca toplu dersin anlamı olmuyor. Yani bu bir tarih dersi değil, anlatayım.
Böyle yani durum. Özlemişsiniz siz de. Savaşçı üye bundan sonraki yayını izleyebilir. Onu bilgisayardan açmam gerekiyor ama bir düzenek ayarladım yani. Birkaç gün öyle olacak. Ondan sonra webcam almam lazım. Daha sonra istediğim tabii yeni bir bilgisayar. MacBook Air'ler de artık önce başka şeyler hallolsun. Ben ufaktan da değil aslında başlıyorum. Bugün çok uzun sürmeyecek masal ama şunu fark ettim ki YouTube'da en çok izlenmeler hafta sonu oluyor. Bu yüzden hafta içi bir kere olsa bile hafta sonu daha fazla yayın koymayı düşünüyorum. Yayın da koyabilirim, video da yükleyebilirim. Bir video yüklemeyi düşünüyordum zaten. Canlı yayın da öyle olacak. Yani e, hafta sonu daha ağırlıklı olsun diye düşünüyorum. Çünkü bundan sonra bir yayınım daha var. Çok da fazla yormayayım kendimi ama özletmeyeyim de dedim takipçilerimi. Masalın adı Kar Kız ve Ateş Oğlan. Bir zamanlar bir adamla karısı yalnız başlarına yaşar, çocukları olmadığı için büyük üzüntü duyarlarmış. Bir kış günü güneş parlarken karı koca kulübelerinin önünde oturmuş düşünüyorlarmış. Bir süre çatıdan sarkan buz sarkıtlarına bakarken kadın iç çekmiş ve kocasına dönmüş. Şu çatıdaki sarkıtlar kadar çok çocuğumuzun olmasını isterdim. Hiçbir şey beni daha mutlu edemezdi diye yanıtlamış kocası. Yani bunlar başlarına bela arıyorlar yani daha çok çocuk, bir sürü çocuk. Gerçekten de kısa bir süre sonra kadın dünyaya kar gibi beyaz, buz gibi soğuk bir kız çocuk getirmiş. Küçük kızı, durun bir dakika. Sonra minicik bir sarkıt tutunduğu yerden kopmuş ve kadının açık duran ağzına düşmüş. Kadın yüzünde bir gülümsemeyle yutmuş. Kim bilir, belki de bir kar bebeğe hamile kalırım. Kocası bu tuhaf fikre gülmüş, sonra da içeri girmişler. Yukarıdan düşen buz sarkıtı, gökyüzü, erkekle ilgilidir, eril güçtür. Yerse dişidir ve dikey sarkıt, dik defallik bir öğe. Bu düşüyor ve kadın hamile kalıyor. Gerçekten de kısa bir süre sonra kadın dünyaya kar gibi beyaz, buz gibi soğuk bir kız çocuk dünyaya getirmiş. Küçük kızı ne zaman ateşe yaklaştırsalar bağırmaya başlar, soğuk bir yere götürülene kadar susmazmış. O kadar çabuk büyüyüp gelişmiş ki birkaç aylık olduğunda hem yürüyor hem de konuşuyormuş. Ama kontrol etmesi de bir o kadar zormuş. Bütün yazı mahzende geçirir, kışın dışarıda karların üstünde uyumak ister, anne babasına çok sıkıntı yaşatırmış. Soğuk havalarda ondan mutlusu yokmuş. Anne babası ona kar kızımız derlermiş ve adı hayatı boyunca böyle kalmış. Ben de kendime karlar kraliçesi diyordum ama ben üşüdüğüm için diyordum. Yani kar sevdiğimden değil, hani beyaz tenlilik falan olabilir ama böyle bir şey. Bu soğuğu seviyor. Sibirya kurdu gibi. Bir gün karı koca yanan ateşin başında oturmuş. Tipiye rağmen bahçede oynayan kızlarının olağan dışı hareketlerinden bahsediyorlarmış. Kadın derin bir iç çekmiş, sonra kocasına dönmüş. Keşke bir de ateş oğlan doğursaydım. Bunu der demez ocakta yanan ateşten bir kıvılcım sıçramış ve kucağına düşmüş. Kadın gülmüş. Belki şimdi de bir ateş oğlan doğururum. Kadın kaşınıyor bence. Adam karısına şaka yaptığını düşünüp gülmüş geçmiş. Ama çok geçmeden bunun şaka olmadığını anlamış. Çünkü ateşe yakın bir yere koyulana kadar zırıl zırıl ağlayan, kar kız yaklaştığında ise ciğerleri patlarcasına bağıran bir oğlan doğurmuş kadın. Kar kız da elinden geldiğince bebekten uzak duruyor, ona pek yaklaşmıyormuş. Anne babası oğlana ateş oğlumuz derlermiş.
ve çocuğun adı hep öyle kalmış. Ateş Oğlan da anne babasına çok sıkıntı yaşatıyor. Onları sürekli endişelendiriyormuş. Ama ablası gibi çabuk büyümüş. Daha 1 yaşını doldurmadan etrafta koşuyor hem de konuşuyormuş. Ateş gibi kırmızı tenine dokunanın eli yanarmış. Hep ateşin dibinde otururmuş çocuk. Odaya kız kardeşi girdiğinde rahatsız olur, neredeyse içine düşecek kadar sokulurmuş ateşe. Kar kız da ona hiç yaklaşmazmış. Birlikte olduklarında kız sıcaktan, oğlan soğuktan şikayet edermiş hep. Yazın kızı mahzende saklanırken çocuk güneşin altında uzanırmış. Kısacası kızla oğlan nadiren bir araya gelir, hatta karşılaşmamak için çok büyük çaba sarf ederlermiş. Aslında tam tersidir. Erkekler üşümez, kar kış sever. Kızlarsa ateşin başında oturur kedi gibi yani. Bu biraz ters oldu bana ama neyse. Ateş Oğlan ismi de yakışıyor. Kar kız büyüyüp güzeller güzeli genç bir kız olduğunda önce babaları sonra da anneleri bu dünyadan göçüp gitmiş. Artık güçlü ve yakışıklı bir genç adam olan Ateşoğlan ablasına açılmış. Ben gidip dünyayı keşfetmek istiyorum. Burada kalmanın ne anlamı var ki? Ben de seninle geleyim demiş ablası. Senden başka bu dünyada kimsem yok. Hem birlikte olursak şansımızın yaver gideceğini hissediyorum. Seni bütün kalbimle seviyorum ama diye yanıtlamış Ateşoğlan. Birbirimize yaklaştığımızda ben soğuktan donuyorum. Sen ise ölecek gibi oluyorsun. Bu halde nasıl yolculuk edeceğiz birlikte? Merak etme demiş kız. Yıllardır bunu düşünüyordum. Birbirimize dayanabilmemizin bir yolunu buldum. 2 tane kürk pelerin yaptım. Bunları giydiğimizde ben sıcaktan rahatsız olmayacağım, sen soğuktan. Kürk pelerinlerini giymiş, neşeyle yola koyulmuşlar. Hayatlarında ilk kez birlikte olmaktan mutluymuşlar. Kar kız ve Ateşoğlan uzun süre orada burada dolaşıp durmuşlar. Büyük bir ormana vardıklarında kış bastırmış. İlkbahara kadar orada kalmaya karar vermişler. Ateşoğlan kendisine bir kulübe yapmış ve içinde yaktığı büyük ateşin sönmesine hiç izin vermemiş. Ablası ise üstünde ince giysilere rağmen gece gündüz dışarıdaymış. Bir gün ülkenin kralı yaşadıkları ormanda avlanırken karlarda dolaşan kar kızı görmüş. Bu kadar güzel bir kızın böyle soğuk bir havada neden incecik giysilerle dolaştığını merak ettiği için hemen yanına gitmiş ve konuşmuş. Kız kendisine sıcağa, kardeşinin ise soğuğa dayanamadığını anlatmış krala. Kral kar kızı o kadar beğenmiş ki ona oracıkta evlenme teklif etmiş. Kar kız teklifi kabul etmiş ve büyük bir düğünle evlenmişler. Kral güzel eşine yer altında buzdan büyük bir ev yaptırmış. Ev bu sayede kışın bile erimiyormuş. Kayınbiraderi için ise 4 tarafında devasa fırınlar olan bir ev yaptırmış ve fırınları gece gündüz yaktırmış. Ateşoğlanın keyfine diyecek yokmuş. Ama yaşadığı yer sürekli o kadar ısıtılıyormuş ki bir süre sonra genç adama yaklaşmak tehlikeli bir hal almış. Bir gün kral büyük bir ziyafet vermiş ve kayınbiraderini de davet etmiş. Ateşoğlan yemeğe herkesten önce gelmiş. O gelir gelmez ortalık cehennem gibi olmuş. Davetliler kendilerini dışarı zor atmışlar. Bu durum kralı çok kızdırmış. O kadar büyük bir sorun haline geleceğini bilseydim seni evime asla davet etmezdim. Ateşoğlan gülerek yanıtlamış. Bu kadar kızmayın sevgili kayınbiraderim. Ben sıcak severim, kız kardeşimse soğuk. Gelin size bir sarılayım, sonra hemen evime giderim. Yanıt verecek zamanı bile bulamadan Ateşoğlan kendisine sıkıca sarıldığında kral acıyla haykırmış. Karısı kardeşine yakın olmamak için yan odada bekleyen kar kız hemen kralın yanına koşmuş ama kral çoktan yanıp kül olmuş. Bunu gören kar kız hışımla kardeşine saldırmış. İki kardeş arasında
O güne kadar dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kavga başlamış. Gürültüye koşan insanlar kar kızın eridiğini, Ateşoğlan'ın kül olduğunu görmüşler. Kardeşlerin sonu böyle acı olmuş. Ah, mutsuz bir masal. Sevdim. Ama oğlan nasıl kül olmuş? Oğlan söner de, öyle değil mi? Yani. Evet. Yani masalı dinledik. Yani oğlanın kül olması saçma oldu ama kızın erimesi tamam, doğru. Ateş olan doğalgaz. Ya belki doğalgaz da gelmiyordur. Sıcak ya, etrafı uzatıyor. Bana bir ateş olan lazım. Alabilirim bir ateşi olan şöyle yanı başıma. Şömine gibi güzel ısıtır. Ateşi olan istiyorum. İstek listesine yazacağım wish list. Selamlar tekrar üyelerime. Evet, yani ben ateşi olan alabilirim. Hem özellikle şu kar kış günlerinde. Kar kız Orta Asya Türk mitolojisindeki kar kız mı acaba? Ben bilmiyorum şimdi Orta Asya'daki Türk mitolojisindeki kar kızı. Yani hakkında bilgisi olan bana mail atarsa, yazarsa sevinirim. Yani merak ettim mesela kar kız. Yani ben böyle kar kız deyince üşüyen falan soğuk bir kız diye düşünüyordum. Böyle. Tekrar dediğim gibi şimdilik artık bu yayını kapayacağım. Ay, biraz kısa oldu galiba. Bir yayın daha açacağım için ateş oğlanlar geldi. Ben de kar kızı oldum. Ateş oğlanlar geldi bayağı bir. Ah, bu kitap değildi. Çok seviyorum ben beyazı, kremi. Kışın da seviyorum. Beyaz giyerim kış günü. Zaten bugün bir gönderi attım. Onda da beyaz vardı. Bir de Buz Kral'ın hikayesi var. Buz Kral'ın hikayesinde artık diğer yayında e, yaparım. Kısa bir masal. Onu da o tarafta yapacağım. O Kral üye grubu Blue Knight, hoş geldiniz. Shibari şey miydi? Bağlarla yapılan olaydı, Japon. Ha, yani MacBook Air istiyorum ben. Biraz şey bir istek olabilir. Yani dediğim gibi ben bir şey aldığım zaman her zaman her şeyin en iyisini alırım. Ya da yani en iyisine çok yakını o ayarda. Mikrofonumu öyle istedim. Telefonum öyledir. Olduğu zaman bir kere yapılır, iyisini alırım derim her zaman. Evet, tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Umuyorum ki yarın da yayın açarım. Dediğim gibi bu soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak masallarla birlikte oluruz. Ve dediğim gibi hafta sonu daha çok yayın yapayım. Çünkü hafta sonu da siz daha çok burada olabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Yarına ben bir mitoloji hikayesi hazırlamaya çalışacağım. Aslında yeni kitaplar da gelecekti. Onları da sabırsızlıkla bekliyorum. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Masalla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bana öneri getirmeyi unutmayın. Şimdi de üyelerle birlikte diğer özel yayına geçiyorum. Görüşürüz. İyi akşamlar.